herkesi sevmemiz söylendiği zaman ben bunun cidden herkes anlamına geldiğini düşünmüştüm. Ama yok. Bu yalnızca bizimle aynı şeylere inananlar için geçerliydi. Bununla birlikte hayatımdaki ilk mangayı da girişmiş olduk. Merhaba, Hazal ben. Yorgunum, yoruldum. Demek istediğim illaki başkalarına kıyasla daha fazla baskı altına olduğum ya da sizin benden daha az yorulduğunuz değil. Bu sadece kendimle ilgili basit bir haber. Tabii çok basit bir şekilde söylenebilse de o kadar da basit bir şey değil yorulmak, yorgun hissetmek. Bu yorgunluk her zaman benimle, tabii sizinle de. Ama bugünlerde varlığının sıklığını ve üzerimizdeki etkisinin derinliği giderek daha da sıklaşmıyor mu? Farsça'da yorgun yerine haste deriz. Bunda biz Türkçe'de hasta olarak kullanıyoruz. Yani aslında yorgunken sadece bitkin olmaktan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda incinmiş olmaktan, yaralı olmaktan da bahsediyoruz. Sormak istiyorum mesela bazen, acaba başından beri asıl amacınız hasta etmek miydi? Eğer öyleyse başarınızın ilk kadehini size kaldırıyorum. Çünkü hem yorgun hem hastalandık hepimiz. Bu sahteliğin gölgesinde tek bir günümün bile istikrar, huzur, kaygıların azalmadığı bir dünyada yaşamaktan çok yoruldum. Kesinlikle hiç kimsenin herhangi bir hasar veya kayıptan sorumlu olmamasından çok yoruldum. Zorbalıktan, verimsizlikten çok bıktım gerçekten. Boş ve gürültülü vaatlerden bıktım.
Sadece konuşmalarla ve sahte rakamlarla sınırlı ilerlemelerden bıktım. Hayatımda uygulanabilir hiçbir planım olmamasından bıktım. Mafyatik bir ortamda yaşamaktan, oradan oraya işlerimi gösterip de bize uygun değilsiniz. Nereden biliyorsun ki benim işlerimin sana uygun olmadığını? Sana uygun olması önemli değil ki. İnsanlara dokunabilmek önemli değil miydi? Yani neden resim yapıyorum ki? Aklımdan geçenleri söylemekten, korkmaktan yoruldum gerçekten. Yorulmaktan da yoruldum. Orta Doğu'nun siyasi literatüründe artık yorgun sınıf kavramını da eklememiz gerektiğini düşünüyorum. Sağ, sol, devrimci, muhafazakar artı yorgun sınıf. Muhtemelen diğer tüm siyasi partilerden daha fazla üye topluyor bu yorgun sınıf. Aynı anda hem yürüyen hem de yere yığılmaya hazır olan insanlar olduk. Gülüyoruz ama gülüşlerimiz hızla dudaklarımızda donup kalıyor. Sabahları özel bir umutla uyanmıyor, geceleri de belirli bir hayalle uyumuyoruz. Metroda, otobüste, metrobüste sadece oturmak için mücadele verenler olduk ya. Bitkin bedenleri ve yaralı ruhlarımızla birbirimize bakıyoruz ve sen gözlerinden anlıyorsun ki onlar da tıpkı senin gibi. Her iki anlamda da hastaydık. Ait olduğu yeri bulamamıştı çünkü. Kendini bulduğu her yere uyum sağlamış, işte ve eğlencede iyi olması sebebiyle isteği ve yeteneği sayesinde her zaman ve her yerde sevilen biri olmuştu. Ama hiçbir yere kök salamamıştı. Etrafındakileri memnun edecek kadar uyum sağlamış ama kendisi tatmin olamamıştı. Her zaman bir huzursuzluk hissiyle alt üst olmuş, daima ötelerden gelen bir çağrıyı duymuş, kitapları, sanatı ve aşkı bulduğu ana kadar hep dolaşmış ve aramıştı. Sonunda buradaydı işte.
Ütopyalılara göre bir suçu tasarlamakla o suçu işlemek arasında fark yoktur. Kötülük yapmak isteyen, karşısına bir engel çıktı diye bu kötülüğü yapamamışsa neden suçlu sayılmasın ki? It doesn't matter if you're tall or short, thin or fat, rich or poor, at the end of the day, it's night. Kırmızı! Beyaz! Kırmızı! Hala şeydi. Sesleri bana bir ruhu değil. Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Oh, non potem perseguire. Hey, do you want to develop with the future of your choice? Las palabras de Dios.
Yunan'da doğdu da sonra kaçtı evinden. Türkleşip sertelen kalp ok işlemez olunca başka hedeflere bulmak için o narin uca gördü ki yumuşacağız. Bize katıldı hemen. Ama kuzeyli kucak pek soğuk geldi ona. Kardan buzdan bunalıp okunu rahat rahat atabileceği bir yer bakınırken nihayet Stella'nın şen yüzü uygundu maksadına. Açıkten, parlak gözler, karda ışıyan güneş, çok üşüyen oğlanın aklını kolay çeldi. Çok yorulmuşsan her yerde arayıp yine de bulamamışsan o seni unutmuş, sen unutamamışsan. Maybe you can buy Bence çok rollenmiş çünkü asla bir yol koyulmaz. Oo patladı işte. Aynen.